Dostlar, her yerdenizden yeniden selamlar. Söz verdiğim gibi Dikili Bademli'nin koylarını, kıymetli yerlerini sizlere gezdirmeye devam ediyorum. Şu anda daha önce geldik, artık biliyorsunuz buraları. Bilmiyorsanız bir önceki bölümlere bakabilirsiniz. Hemen sancağımda yer alan Kalem Adası. Yine burada çok büyük bir otel var. Adın üzerindeki tek otel zaten burası. Yavaş yavaş Kalem Adası'nın sancağımda, Anakara'yı da iskelemde bırakarak sizi bugün Bademli Ilıcası'na götürüyorum dostlar. Bademli Ilıcası adından da anlaşıldığı gibi kayaların altından sıcak su çıkıyor ve aynı zamanda denizin içerisinden de sıcak su çıkıyor. Küçük küçük kabarcıkları görürsünüz Ilıca bölgesinde yüzerseniz. Bu suyun dostlar kaynak sıcaklığı 65 derece. Çıktıktan sonraki sıcaklığı ise 45 derece. Deniz suyuna karıştığı sıcaklığı 45 derece dostlar. Bizim için çok özel bir yer. Çünkü biz buraya sabah geliriz eşimle birlikte. Şimdi tabii kızımızla hiç gelmedik. Hiç yapmadık ama bayağı olmuş galiba. 2 sene. Mavi 2 yaşına gelecek. 2 senedir gelmemişiz bu arada. Onunla da geliriz. Sabah buraya geliriz dostlar. Sabah 8 civarında Ilıca'ya girersiniz. Orada küçük bir havuz yapmışlardır. Orada bir sıcak suda yatarsınız. Şifa olsun dersiniz. Çünkü birçok hastalığa da şifa olduğu söyleniyor. Şimdi ben burada saymayacağım. Çünkü çok tıbbi terimler kullanıp işte şuna faydalı buna faydalı demek istemiyorum. Bu işin uzmanı ben değilim. Açıp okuyabilirsiniz. Hangisi nereye ne kadar faydalıdır bunu uzmanlar bilir kesinlikle. Suyun özellikleri de yazıyor. Onlara da bakarsınız muhakkak. Bizim gibi amatör denizciler için bu lokasyonlar ve aynı zamanda deniz sevdalıları için, doğa sevdalıları için bu lokasyonlardaki en önemli şey o suyun sıcak olması. Söylenene göre zamanında Fransız Başbakanıydı sanıyorum. Baladur'un yakın bir akrabasıymış. Marker Baladur'un eşi Madame Lily buraya yerleşiyor ve burada bir çiftlik kuruyor. Buradaki sıcak bölgeye de bir havuz yaptırıyor. Zaten doğal sit alanıdır dostlar burası. Mazideki öyküsü de bu şekildedir. Madame Lily peki buraya neden bir havuz yaptırıyor? Cilt hastalığına çok iyi geliyor dostlar burası. Cilt hastalığına da iyi geldiği söyleniyor. Şimdi şuna iyi geliyor buna iyi geliyor demeyeceğim dedim ama hani Madame Lily'nin en azından neden yaptırdığı bu şekilde yazıyor. Oldukça keyifli bir lokasyon. Şimdi birazdan kıyıya da çıkacağım. Önce bir demir atacağız. Kıyıya çıktıktan sonra da bakalım bu sıcak suya nasıl gidiliyormuş. Kayaların arasından yavaş yavaş yürüyüp gideceğim. Şu anda artık nereden baksanız Ekim ayının ortalarına doğru geliyoruz. Su sıcaklığımız 23.16. Şimdi videonun en başında anlattığım gibi orada sıcak suya girerdik. Buraya da kahvaltıya gelirdik. Gelirdik diyorum çünkü artık buraya kahvaltıya gelmiyoruz. Çünkü adada küçükbaş hayvanlar var. Buraya su içmeye geliyorlar. Burada bizim kamp videomuz da vardı. Zeytin ağaçlarıyla dolu harika adamıza geldik. Daha önce kahvaltı yaptığımız lokasyona doğru gidiyoruz.
Şimdi demirimizi attık. Şimdi gelin biraz gezelim. Teknemiz orada. Cihazlarımız ıslanmasın diye botumuz burada. Tam burada. Ne yapıyorsun dostum? Gördüğünüz gibi küçükbaş hayvanlar var burada. Biz tam burada ağacın altında kahvaltımızı yapardık. Buradan da manzaramız oldukça güzeldi. Artık bu arkadaşlarımızı rahatsız etmemek için burada kahvaltımızı çok yapmıyoruz. Manzaramız da bu şekilde. Teknemiz yanımızda. Botla gelenler için botunuz yanınızda. Şu anda teknenin bulunduğu yerde 70 santim falan derinlik dostlar. Biraz daha gelebiliriz teknemizde, o kadar. Burası oldukça sığ bir koy. Burada çok eskiden yapılmış bir iskele var, görüyorsunuz ki. Bu iskelenin üstünde küçük küçük yengeçler vardır. Burada da yürüyebiliyorsunuz. Yine bu iskelenin hemen sağ tarafı, burası da oldukça sığdır. Burada küçük küçük balıklar. Bir şey dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Daha önce söylemiştim. Böyle kayalık yerlerde gezecekseniz terlikle değil, mümkünse deniz ayakkabısıyla gezin demiştim. Böyle gezdiğimizde bir nebze daha rahat ediyoruz. Tatam tatatatam. Yaşasın özgürlük. Yaşasın denizler. Yaşasın bu güzel doğa. Zaman geçirdiğim yerlerde geziniyorum. Sizle paylaşmaya da gayret ediyorum. Bu güzel doğayı, bu sessizliği, bu özgürlüğü sizler de tadın istiyorum.
yerlere geldiğinizde en güzel taraflarından bir tanesi doğanın içinde yürümek. Biraz yukarı doğru çıktım. Size görüntü almaya çalıştım. Fakat ayakkabılarım da bu sefer burası için çok uygun değil. Şimdi yavaş yavaş teknemizin yanına doğru gidiyoruz. Ve dostlar, yine tarihin kalbindeyiz. İşte burada bir havuz var. Bakın. Buraya insanlar giriyor. Oldukça sıcak bir suyu var. Sıcak su burada birikiyor. Bu zamanında yapılmış. Bunun daha önce etrafı kapalıydı. Bir tane kapısı vardı, sonradan yapılmış. Bu şekilde yeni bir restorasyon yapmışlar. Geçen İlker de bahsetmişti. Havuz açılmış. Şimdi kıyıya gidiyoruz. Buradan hemen bakın yürüyeceğiz. Orada sıcak bir havuz var. Orayı da size göstermeye çalışacağım dostlar. Ve dostlar, gördüğünüz gibi Bademli Ilıcası'ndayız. Bu da Bademli Ilıcası'nın işte bahsettiğim havuzu. Şu anda size gösteriyor olacağım kamerayla. İçeriden köpük köpük böyle sular çıkıyor. Taşmıyor. Su taşmıyor. Çünkü buradan, oluktan denize boşalıyor dostlar. Şimdi suyun sıcaklığı nasıl Serkan derseniz. Oo. Su oldukça sıcak. Oo, bayağı ayağınız yanıyor. Harika dostlar. Buraya insanlar geliyor. Orada oturma taşları var havuzun içerisinde. İşte bu suyun şifalı olduğu söyleniyor dostlar. Bademli Ilıcası, İzmir Dikili.
Ve haydi dostlar, burada insanların oluşturduğu denizin içerisindeki havuza doğru gidelim. Denizin içindesiniz ve su sıcacık. Ah bir de çöplerimiz olmasa ne kadar güzel olacak. İnanın burada bile su diğer taraflara göre biraz daha sıcak dostlar. Zaten Ilıca'dayız diye büyük ihtimal öyle olduğunu tahmin ediyorum. Bakın görüyor musunuz? Şurayı göstermek istiyorum. Kayalar kızıla dönmüş. Suyun çıktığı yerde de aynı bu şekilde kızıllığı göreceksiniz dostlar. Birazdan göstereceğim size. Buradan bu şekilde kayaların arasından devam ediyorsunuz. Sıcak suya doğru ilerliyoruz dostlar. Şu anda inanın buradaki su dahi ılık. Gitgide ısınmaya başladı. Merhaba, nasılsın? İyidir valla, senden ne haber? Ben de iyiyim, teşekkürler. Ya süper. Geçen yorum yazdım dedin. Evet, çaylak karavancı olarak yazmıştım. Bağladığın emniyet teli düşersen orada kalır falan diye. Tabii. Uzun ya. Aynen öyle. Aynen Geçen öyle. kesinlikle. Mesela onu ne yapmak lazım? Ya belden bir tur yapmak lazım. Kısaltmak lazım. Mesafeyi orada. kısa. Yoksa benimle birlikte bayılır. Ben de yorum yazdım zaten. Aynen. Süper ya. Teşekkürler. Dostlarımızla buluşuyoruz böyle. Çok keyifli oluyor. Tekneyle geldiniz. Evet, uzun zamandır takip ediyorum seni. En son 10 gün önce kavuştuk denize. Ne zaman? Geçen ay emekli oldum. Şu anda Hayırlısı zaten olsun. 36 senedir burada Dikili'deyim. Öyle mi? Maşallah. Kesin artık Dikili olduk. Oh ne güzel. Ben de denk gelirim elbet diyordum seninle. Bugün Ne güzel ya. Vallahi sakin koyda dostlar. Biz tek başımıza Demirliyiz. Aynı zamanda da burada da doğmuş büyümüş bir abimiz vardı. Kamera kaydını açmadık tabii ama onunla bayağı 10 dakika 15 dakikadır burada sohbet ettik. Çok keyifliydi. Tabii bizim gibi böyle çekim yapanları görünce ben yıllar sonra burada çekim yapmaya başladım. Çekim yapanları görünce çekin buralar zaten leş gibi oldu diyor amcamız. Ama aslında dedim yani bizim çekim yapmamız ya da dostların çekim yapması değil. Bence ülkemizin genel olarak bir eğitim problemi var dedim. Keşke onlar yerine gelebilse. Yıllardır burada yaşarız. İlk defa tekneyle yapılabilecek şeyleri anlatıyorum. Ilıca'yı göstereceğim. Süpersin. Ben şimdi hazır buraya gelmişken abi sen de buradasın. Sen programı canlı dinle o zaman. İsim neydi? Kaan Aykan. Kaan Aykan. Kaan abi. Hoş geldin. Çaylak Karavan diye biliyoruz da Kaan abi diyelim. Dostlar buraya geliyorsunuz. Su inanılmaz sıcak burada. Yani burada katman katman. Bakın orada küçük bir havuz yapmışlar. Burası da tabii taşlarla birlikte insanların oluşturduğu havuzlardan bir tanesi. Onun da yine içerisinde kabarcıklar çıkıyor. Burada tekneyle demir attığımız alanda dahi suyun altından böyle küçük küçük kabarcıklar çıkar. Tam buraya geldiğinizde burayı size göstermek istiyorum. Oradaki kaya yapısını anlatmıştım. Sıcak su ılıca bölgelerinde bakın görüyor musunuz? Suyun çıktığı yerler kayalar kıpkırmızı olmuş. Buralara gerçekten elinizi değdirdiğinizde eliniz yanıyor. Hele ki şurası bakın. Burası içeriye doğru gider böyle. Tam burada wow, su inanılmaz sıcak. Az önce amcamız diyor biz burada yumurta kırardık diyor. Balıkları tutar burada pişirdik diyor. Büyük ihtimal haşlıyorlardı burada yumurtaları. Yani böyle yumurtaları burada haşlayabilirsiniz. İşte bu suyun dostlar şifalı olduğu söyleniyor. Ben okuduklarımın yalancısıyım. Birçok derde devaymış. Madame Lily de evet mikrofon da suya giriyor. İşte birçok cihaz var aslında. İşte Madame Lily de buraya cilt hastalıklarından dolayı gelmiş ve bu suya girmiş. Söylenene göre iyileşmiş dostlar. Gerçekten oldukça sıcak. Oldukça keyifli. İşte 2 sene önceye kadar biz buraya gelirdik. Burada bir yarım saat dinlenirdik. Sonra adaya kahvaltı yapmaya giderdik. Şimdi birazdan rüzgar yiyeceğim. Ne yazık ki saçlar uzun olduğu için ıslatmıyorum. Akşam güneşine kaldık.
Size burayı gösterebilmek için keyif yapan abimizin de keyfini bozmadık. Bekledik bayağı bir demirde. Tur teknesi vardı. O arkadaşları da bekledik farklı bir koyda. Burası böyle dostlar. Gelmek isterseniz zaten yollarını biliyorsunuz. Benim anlatmama gerek yok. Bademli Ilıcası'ndan selam olsun. Oo, dışarı çıkınca abi sıcaktan bu ne ya? Senin orada uzun saçın var ama saçsız demomuz var deyip. Tabii. Mesela siz burada kafayı sokuyor musunuz? Tabii. Süper abi ya. Ve dostlar, güneş yavaş yavaş aşağıya doğru iniyor. Demirimizi aldık. Şöyle göstereyim size. Red Kit gibi güneş battıktan sonra evimize dönüyoruz. Bugün Bademli Ilıcası'ndaydık. Güzel, keyifli bir zaman geçirdik. Hep beraber sizlerle birlikte. Teknemiz Ruby VIP ile yaptığımız güzel organizasyonlardan bir tanesi daha. Şimdi yavaş yavaş evimize doğru dönüyoruz. Su sıcaklığımız merak edenlere 23.24. Kendinize iyi bakın dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her yer deniz olsun. Mutlu kal kardeşim.